Bünyesinde binlerce canlı türünü barındıran zengin ve bir o kadar da kalabalık bir kıtanın üzerindeyiz. Afrika kıtası vahşi yaşamdan doğa güzelliklerine kadar birçok unsuru bünyesinde barındırmayı başaran eşsiz bir bölge. Bizlerse bu bölgenin vahşi yaşamını keşfe çıkan kâşifleriz. Şimdi derin bir sessizlik zamanı. Afrika'nın bu vahşi yaşamında fark edilmeden yolculuk yapabilmemiz büyük önem taşıyor. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dünyanın en büyük ikinci kıtasının toprakları üzerindeyiz. Kuzeyde Tunus'tan güneyde Güney Afrika'ya kadar uzanan 8000 kilometrelik sınırları, doğuda Somali ile batıda ise Senegal ile 7400 kilometrelere ulaşan sınırıyla Afrika, 30 milyon kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip. Bu da neredeyse dünya topraklarının %25'i anlamına geliyor. Bu devasa büyüklükteki kıta 2000'den fazla canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Oluşum süreci ise oldukça eski. 3,6 milyar ila 2 milyar yıl öncesinde oluştuğu tahmin ediliyor. Bu neredeyse dünyanın oluşumuna yakın bir süreç demek. Tıpkı dünyanın her bölgesinde görmeye alıştığımız dağlık zirveler Afrika kıtasında da sıkça görülen bir yapıya sahip. Bu devasa kıtanın ise en yüksek zirvesi 5895 metreye ulaşan yüksekliğiyle Kilimanjaro Dağı. Oldukça eski bir oluşum sürecine sahip olmasından kaynaklı olarak Afrika kıtası pek çok jeolojik dönemi de içerisinde barındıran bir kıta olma özelliğine sahip. Arkean, Proterozoik, Paleozoik, Mezozoik ve Kenozoik gibi büyük jeolojik dönemleri ve aynı zamanda daha spesifik yapıdaki alt dönemleri de içerisinde barındıran bir kıta özelliğinde yer alıyor. Kıtanın evrimsel süreçleri de göz önüne alındığında içerisinde barındırdığı yaşamda bu denli farklı yaşam formlarına ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Kıtanın 30 milyon kilometre karelik yüzölçümüne sahip olduğu düşünüldüğünde birden çok iklim türüne ev sahipliği yaptığını görmek bizleri şaşırtmıyor. Sahra ve Kalahari çölü gibi sıcak ve kuru bölgeleri çöl iklimini, Serengeti bölgesi savana iklimini, Orta Afrika tropikal nemli iklimini, Akdeniz'e uzanan kıyıları boyunca Akdeniz iklimini ve Güney Afrika bölgesinde subtropikal iklimini içerisinde barındırmasından dolayı iklim konusunda oldukça çeşitli bir yapıya sahip. Bu denli fazlaca iklim çeşitliliği de kıtanın yer yer yağış alan bölgeleri ve neredeyse uzun yıllardır tek bir damla yağmur düşmeyen bölgeleri kapsamasına yol açıyor. Özellikle Sahra Çölü'nün en kurak alan olarak geçen orta kısmına neredeyse yıllık ortalama düşen yağış miktarı 20 milimetrenin altında yer alıyor. Kıtanın bir kısmı kuraklıktan kırılırken bir kısmı ise yağmurun en fazla görüldüğü yer unvanına sahip. Orta Afrika'da bulunan yağmur ormanları yıllık 2500 milimetrelere ulaşan ortalamasıyla Afrika kıtasının en yüksek yağış oranına sahip bölgesi konumunda bulunuyor. Kıtanın sahip olduğu bu iklim çeşitliliğinin yanında aynı zamanda yaşam çeşitliliği de oldukça yüksek bir yapıda. Afrika, dünyadaki insan yaşamının %15'ine sahip. Aktif olarak Afrika kıtası 1,5 milyara yaklaşan nüfusuyla Asya kıtasından sonra en yüksek nüfusa sahip ikinci kıta konumunda bulunuyor. Bu kadar kalabalık nüfusun getirdiği olumlu ve olumsuz birçok etken de mevcut. Ancak burada daha dikkat çeken bir durum var. Vahşi yaşam. Afrika birbirinden tehlikeli yüzlerce türüyle bizleri karşılıyor. Şu anda ormanların kralı olarak da geçen bir erkek aslana bakıyorsunuz. Kendinden oldukça emin duruyor. Yırtıcıların en vahşileri arasında bulunan Afrika aslanı, en yaygın görülen aslan türü olma özelliğini taşıyor. Keskin dişleri, kuvvetli çenesi ve oldukça güçlü pençeleriyle bir avın ondan kaçması pek mümkün değil gibi duruyor.
Afrika aslanının bu denli güçlü olmasındaki en önemli etken hiç şüphesiz sahip olduğu muazzam ağırlıktan geliyor. Erkeklerinin 300 kilolara çıkan ağırlığı göz önüne alındığında onları yenilmez bir tür yaptığı kesin. Dünyanın birçok yerinde farklı türde aslanlar bulunmaktadır. Asya kıtasında, Avrupa kıtasında ve Afrika'nın kuzeyinde yer alan türlerinin yanı sıra Güney Afrika'da bulunan bu Afrika aslanı en gelişmiş tür konumunda bulunuyor. Boyları neredeyse 3 metreyi bulan gelişkin canlı türü etobur bir beslenme şekline sahip. Ancak avlanma konusundaki hizmeti genel olarak dişi aslanlar yürütmekte. Erkek aslanlara göre biraz daha kısa ve kilo açısından düşük kalsalar da dişi aslanların pençesinden de kaçmak oldukça güç gibi duruyor. Dişi aslanlar genel olarak 2 metreye ulaşan boylara ve aynı zamanda 200 kiloya yakın ağırlıklara sahipler. Afrika'nın bu vahşi yaşamında oldukça gelişkin bir yapıda olmalarının onlara kazandırdığı en büyük avantaj ise yiyecek. Erkek aslanlar avlanma açısından oldukça nadir harekete geçen bir yapıda. Ancak konu sürü avlamaya geldiğinde erkek aslanlar birer lider rolünü üstleniyor. Aslanlar sürü halinde dolaşmayı daha çok benimseyen bir yapıda bulunuyor. Etobur olmalarının da büyük etkisiyle avlanmaları da nadiren bireysel olsa da genelde sürü şeklinde gerçekleşiyor. Yetişkin bir aslan günde 7 ila 10 kilo arasında değişen bir et tüketimine sahip. Dişi aslanlar bu açıdan 4 ila 6 kilo et tüketimiyle çevreye biraz daha insaflı olduğunu vurguluyor. İşte yavrusuyla oynayan bir dişi aslanı görüyorsunuz. Onu geleceğe hazırlıyor. Yavru aslanlar diğer birçok türe göre hızlı bir büyüme ivmesi gösterir. Nadir görülen bir durum yaşanmadığı sürece 2 ila 3 yıl içerisinde avlanmaya hazır hale gelirler. O süre zarfına kadar ise beslenme görevleri anne aslana ait. Kedigiller ailesinden olan aslan türünün tıpkı diğer bütün kedi türlerine benzer bir özelliği ise çiftleşme döneminde ortaya çıkıyor. Erkek aslanlar üreyerek soylarını devam ettirmek istiyorsa bunun için büyük bir savaş vermek zorundalar. Zira dişi aslanları etkilemenin en önemli yolu güçlerini kanıtlamaları. Ama bazen verilen savaş yalnızca çiftleşme dönemi için geçerli değil. Yiyeceği elinden alınan bir sırtlan görüyorsunuz. Bu onu oldukça kızdırmış olsa da bir aslana karşı koymanın nedenli kötü sonuçlar doğuracağını iyi bildiği için hamle yapmaktan sakınıyor. Sırtlanlar Hyaenidae familyasına ait bir etçil memeli. Ayrıca genel anlamda biraz kambur bir yapıya sahip. Omurgalarının bir kısmının yüksek olmasından kaynaklı olarak sahip oldukları bu kambur görüntü onları kaslı ve güçlü gösteriyor. Gördüğünüz bu sırtlanın türü leopar sırtlanı olarak geçmekte. Bu türlerinin genel boy ortalaması 2 metreye yakın. Ağırlıkları 40 ila 80 kilo arasında değişen bu sırtlanların en dikkat çekici özelliği ise şüphesiz çene kasları. 500 kiloya varan ısırma kuvvetleriyle bu yırtıcılar vahşi yaşamda eşsiz bir önem arz ediyor. Avlanma konusunda diğer birçok vahşi türe göre oldukça farklı yollar izlemeyi tercih ederler. Onlar için sürüler halinde avlanmak oldukça önemli. Bu konuda en fazla avlanmayı tercih ettikleri ise zayıf ve hasta avlar. Ancak bir başka yırtıcı onun yerine bir av yakaladıysa, sırtlanlar onlardan geri kalanı da yemek konusunda bir çekince duymazlar. Şimdilik onu öğle yemeğiyle baş başa bıraksak iyi olur. Bir kartal, sudan öğle yemeğini temin ederek uçuşuna devam ediyor. Muazzam bir denge. Kanatlarından aldığı güç ve ortaya koyduğu eşsiz dengeyle kartallar, vahşi yaşamın vazgeçilmez kuşları. Accipitridae familyasına ait bu yırtıcı kuşlar eğer yetişkin bir düzeydeyse açmış olduğu kanat genişliği 2,5 metreye kadar çıkabilmekte. Neredeyse bir sırtlanın boyu kadar geniş bir kanat açıklığı onu gökyüzünün hakimi yapıyor. Çift retinaya sahip gözleriyle neredeyse 3 kilometre uzaklıkta bulunan bir avı kolaylıkla görebilir. Kartalların türlerine göre kiloları değişiklik gösterse de hemen hemen hepsinin taşıdığı bir ortak özelliği var. Bir kartal pençesiyle ortalama kendi kilosunun 5 katına kadar bir yükü taşıyabilir.
Birçok kartal türü etçil yapıya sahip olması açısından genellikle avlanma tercihlerini sudan yana kullanır. Ama bunun yanında kuş türlerini yakalamak konusunda da oldukça usta bir yapıya sahipler. Bir sessizlik oldu. İşte orada, karşınızda etrafını kesen bir Afrika boğa yılanı. Sürüngenler sınıfının vahşi avcıları. Muhtemelen kendine bir yemek arayışında. Oldukça dikkatli ve tehditkar bir yapıda. Yılanların en büyük özelliği tartışmasız dillerinde yer alıyor. Çift çıkıntılı olan dil yapısı da bunun en iyi örneklerinden. Dillerini kullanarak çevredeki kokuları algılayıp algıladıkları bu koku partiküllerini de dillerinin üzerinde bulunan duyu organlarına taşırlar. Böylelikle çevreyi dilleriyle bir radar gibi tarayarak avlarını ve aynı zamanda da kendine tehlike oluşturabilecek unsurları tespit ederler. Fazlasıyla soğukkanlı bir görüntüye sahipler. Uzaktan izlemesi bile ürkütücü olan bu doğa harikaları etobur bir beslenme alışkanlığına sahip. Genellikle avlarını sıkarak veya boğarak öldürmeyi tercih ederler. Eğer zehirli bir yılana denk gelirseniz bu çok acılı bir ölüm olarak gerçekleşir. Yılanların zehri ön dişlerinde yer alır. Zehirli bir yılan türü avını etkisiz hale getirmek için çoğu zaman önce ısırmayı tercih eder. Böylelikle onu yiyebilmek oldukça rahat bir hal alır. Diğer birçok hayvan türüne göre ise yeme alışkanlıkları oldukça farklıdır. Çene yapısı bakımından ne yazık ki avlarını çiğneme yeteneğine sahip olmamaları dolayısıyla tüm bir şekilde yutmayı tercih ederler. Yetişkin bir yılanın yuttuğu avını sindirmesi boyutuna bağlı olarak birkaç saat ya da birkaç gün sürer. Yılanın boğazından geçmiş olan her av artık geri dönüşü olmayan bir sindirimin parçası haline gelir. Onu kendi doğasıyla baş başa bırakmak, onun sindirim sisteminde bir rol oynamaktan çok daha iyi bir seçenek gibi duruyor. İşte bir su aygırı. Afrika'nın hemen her yerinde, sulak her alanda bulunan eşsiz bir tür. Ağırlıkları 1 ila 4,5 ton arasında değişen, diğer birçok türe kıyasla epey ağır bir canlı. Böylesine yapılı bir görüntünün otçul bir yapıya sahip olması biraz şaşırtıcı. 5 metreye kadar çıkan boylarıyla ne kadar iri bir görüntü sunsalar da, saatte maksimum 45 kilometre hızla diğer yırtıcıların yanında oldukça yavaş kalıyor. Ama otçul olmaları sebebiyle avlanmak için kendilerini yormamaları da onlar için büyük bir avantaj konusu. Ama bu yavaşlık sizi yanıltmasın. 50 santimetreye kadar uzayabilen köpek dişleri, savaşmak için onlar adına en büyük silahları. Oldukça kısa olan ayakları hem suda yüzebilmek hem de karada rahatça hareket edebilmek açısından tıpkı ördekler gibi perdeli bir görünüme sahip. Üstelik suyu da fazlaca seven bir tür. Şimdilik onun şekerlemesini yarıda kesmeyelim. Afrika kıtası daha binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan oldukça renkli bir kıta. İnsan yaşamının önemi kadar hayvan ve bitki yaşamının önemini de iyi anlamamız lazım. Doğada var olan her bir canlı bu ekosistemi ayakta tutan kilit bir türdür. Yaşama ve onların yaşam alanlarına saygı göstermekte fayda var.